Bir düşün. İki ülke var. Biri her şeyi daha iyi üretiyor, biri her şeyi daha kötü üretiyor. Mantık şunu söyler, zayıf olanın ticarette şansı yok. Ama David Ricardo şunu söylüyor. Herkes kazanabilir. Nasıl mı? Bugünkü küresel ticaretin arkasındaki temel fikir aslında. Serbest ticaret anlaşmaları, üretim ülkelere bölünmesi hepsi tek bir soruya dayanıyor. Kim neyi daha iyi yapıyor değil, kim neyi daha ucuza yapıyor. Bu adam ekonomiyi ahlaktan koparıp matematiğe bağladı ve şunu söyledi. Piyasalar merhametli değildir ama tutarlıdır. Ricardo kimdi? 1772 yılında Londra'da sanayi devriminin kalbinde doğdu. Buhar makineleri yeni yayılıyor, fabrikalar büyüyor, ticaret hızlanıyor. Para ilk kez bu kadar güçlü hale geliyor. David Ricardo tam bu ortamın içine doğuyor. Babası uluslararası ticaret yapan bir borsacı. Amsterdam'dan Londra'ya gelmiş Yahudi bir tüccar. Yani Ricardo'nun çocukluğu oyun bahçelerinde değil, borsa salonlarında geçiyor. 14 yaşına geldiğinde babası onu yanına alıyor. Defterler, rakamlar, tahviller, altın fiyatları, devlet borçları. Ricardo daha çocukken şunu görüyor, para soyut bir şey değil, para insan davranışlarının sonucu. Okula giden bir akademisyen gibi yetişmiyor, üniversiteye gitmiyor, profesörlerden ders almıyor. Kütüphane köşelerinde yetişmiyor. Onun üniversitesi borsa, onun hocası piyasa ve piyasa acımasızdır. Yanılan silinir, doğruyu bulan büyür. Ricardo erken öğreniyor, sessiz biri, az konuşuyor, çok gözlemliyor. Şunu fark ediyor, bazı insanlar sürekli kazanıyor, bazıları sürekli kaybediyor. Aradaki fark şans değil, bilgi. 21 yaşına geldiğinde hayatının kırılma noktasını yaşıyor, bir Hristiyan kadınla evleniyor. O dönemde bu ailesi için kabul edilemez bir şey. Babasıyla bağlantısı, arası tamamen kopuyor bu yüzden. Miras yok, destek yok, ağ yok. Bir anda zengin bir tüccarın oğlu olmaktan beş parasız bir gence dönüşüyor. Bugün sosyal medyadan sıfırdan başladım diyenlerin çoğu Ricardo'nun yaşadığını onda biri bile yaşamamıştır. O gerçekten sıfırlandı ama bir avantajı var, borsayı çok iyi biliyor. Kendi hesabına işlem yapmaya başlıyor, devlet tahvilleri alıyor, savaş finansmanlarını izliyor, faiz hareketlerini takip ediyor. Napolyon savaşları sırasında çok büyük hamleler yapıyor. İngiltere kazanırsa tahvil fiyatları yükselir. Bunu Ricardo öngörüyor ve doğru pozisyon alıyor. Sonuç genç yaşta servet ediniyor. 30 yaşlara geldiğinde finansal olarak bağımsız oluyor. Artık para için çalışmak zorunda değil. İşte tam da bu noktada ilginç bir şey oluyor. Çoğu insan bu noktada daha fazla para kovalar. Ricardo ne yapıyor? Kitap okumaya başlıyor. Adam Smith'i okuyor ve şunu fark ediyor. Bu kitaptaki doğru şeyler var ama eksikler de var. Yani Ricardo önce parayı kazanıyor, sonra paranın nasıl çalıştığını sorguluyor. Bu yüzden onun teorileri masa başı hayali değil, sahadan gelen bilgiler. Ricardo'yu özel yapan tam olarak bu. Önce piyasa oyuncusu, sonra ekonomist. Bu yüzden yazdıkları soğuk, net, romantizmden uzak, çünkü piyasalar romantik değil. Adam Smith'in dünyası basitti. Diyordu ki bir ülke bir ürünü daha verimli üretiyorsa o üründe uzmanlaşmalı. Örneğin İngiltere kumaşı daha ucuz üretiyorsa, daha iyi üretiyorsa kumaş üretsin. Portekiz şarabı daha ucuz üretiyorsa şarap üretsin, ticaret olsun, herkes kazansın. Bu mantık düzgün çalışır ama Ricardo şu soruyu soruyor. Peki bir ülke her şeyi daha iyi yapıyorsa, yani hem daha iyi kumaş üretip hem daha iyi şarap üretiyorsa, demiri daha iyi üretiyorsa, yani her şeyi daha iyi üretiyorsa, o zaman diğer ülke ne yapacak? Mantık şunu söyler, zayıf ülke oyundan düşer. Ricardo burada frene basıyor. İşte tarihin yönünü değiştiren cümleyi kuruyor. Önemli olan kimin daha iyi olduğu değil, kimin neyi daha ucuza fedakarlıkla yaptığıdır. Yani bunu insan diliyle söylemek gerekirse bir işi yaparken vazgeçtiğin şeye bakmak gerekiyor. Bunun ekonomi dilimindeki karşılığı da fırsat maliyeti. Ricardo'nun asıl devrimi bu. Basit bir hikaye aslında. İşte düşünün, iki ülke var. Birisi A ülkesi, birisi B ülkesi diyelim. A ülkesi bir saatte 10 gömlek 5 ayakkabı üretirken B ülkesi bir saatte 4 gömlek 3 ayakkabı üretiyor. Bakınca ne görüyoruz? A ülkesi her iki üründe de daha iyi. Ama şimdi şuna bakalım. A bir ayakkabı üretmek için 2 gömlekten vazgeçiyor. B de bir ayakkabı üretmek için yaklaşık 1,3 gömlekten vazgeçiyor. Yani ayakkabıyı göreceli olarak kim daha ucuz üretiyor? B ülkesi. Göreceli olarak gömleği kim daha ucuz üretiyor? A ülkesi. Sonuç olarak A ülkesi gömlek üretimine odaklansın, B ülkesi de ayakkabı üretimine odaklansın diyor. Aralarında da ticaret yapsınlar, toplam üretim artsın, iki ülkede daha fazla kazansın, eskisinden daha fazla üretsin. Kimse aslında bir mucize yaratılmıyor. Burada sadece bir uzmanlaşma meydana geliyor ve Ricardo şunu söylediğini fark ediyor. Zayıf ülke oyundan düşmüyor, zayıf ülke rol değiştiriyor. Bu fikir bugünkü küresel üretim zincirlerinin temeli. Bir telefon üretilecek, çip Tayvan'dan geliyor, ekran Güney Kore'den, montaj Çin'den, tasarım Amerika'dan. Herkes her şeyi yapmıyor. Herkes göreceli olarak daha iyi olduğu parçayı yapıyor. Ama Ricardo burada romantik değil. Şunu da biliyor. Bu sistem bazı sektörleri öldürür, bazı şehirler çöker, bazı meslekler kaybolur. Ama matematik şunu söylüyor, toplam pasta büyüyor. Ricardo için önemli olan pastanın büyüklüğü, dilimlerin adaleti değil. İşte modern, küresel ekonomi ahlaki gerilimi de burada başlıyor. Adam Smith'le farkları da buradaki ahlaki şey aslında. Çünkü Adam Smith'i bir önceki videomda da anlatmıştım. Adam Smith ne yapıyor? Aslında ekonominin insan davranışlarıyla şey olduğunu, ahlaki yönünde olduğunu söylüyor. İnsanların ne kadar bencil olsalar da toplum içerisinde olduğunu bildiği için buna göre davrandığından falan da bahsediyor.
Burada aslında ben şöyle düşünüyorum. Adam Smith işte 14 yaşında üniversiteye başlamış. Böyle bir akademik şey içerisinde büyümüş. Biraz daha aslında böyle vicdani yönden bakıyor işlemlere diyelim ama burada Ricardo ne yapıyor? Direkt borsanın içinde büyüyor zaten. İçin kucağında büyüyor. Mutfağında büyüyor. Bu yüzden de oradaki işte batanları, bitenleri falan gördüğü için bu acıma duygusu, bu merhamet duygusu daha körelmiş. Daha böyle vicdansız diyebiliriz. Daha acımasız görüyor ve buna göre bir teorisi var. Ricardo'nun zihninde dünya şuna benziyor. Bir dev fabrika. Her ülke bu fabrikanın bir bölümü. Kimi vida yapıyor, kimi motor yapıyor, kimi tasarım yapıyor. Ve herkes kendi parçasında uzmanlaşırsa toplam üretim artar. Maliyetler düşer, fiyatlar ucuzlar. Bu yüzden Ricardo şunu söylüyor. Gümrük vergisi koymak kendi vatandaşına pahalı mal satmaktır. Koruma duvarı örmek verimsiz firmayı hayatta tutmaktır. Yani onun gözünde koruma eşittir şekerleme. Kısa vadede iyi hissettiriyor, uzun vadede çürütüyor. Ricardo'ya göre devlet piyasaya karıştıkça rekabet azalır, şirketler rahatlar, nasıl olsa korunuyorum duygusu oluşur. Bu da ne getirir? Yeni teknolojiye gerek kalmaz, maliyet düşürmeye gerek kalmaz, kaliteyi artırmaya gerek kalmaz. Yani bir rehavete yol açar. Sonuç aynı ürünü daha pahalıya satarsın. Toplum fakirleşir. Bu yüzden Ricardo'nun dünyasında serbest ticaret sadece ekonomik tercih değil, ahlaki bir tercih gibi. Çünkü ucuzluk eşittir refah. Refah eşittir daha iyi yaşam. Ama burada büyük bir boşluk var. Ricardo şunu anlatır, toplam kazanç artar. Ama şunu anlatmaz, kazanç kimin cebine girer? Şimdi kamerayı biraz yakınlaştıralım. Bir ülke düşün, eskiden tekstil fabrikası var, binlerce işçi çalışıyor. Sonra ithalat serbestleşiyor, Çin'den daha ucuz ürün geliyor, yerel fabrika kapanıyor. Ricardo'nun defterinde ne yazar? Toplam verimlilik arttı, daha ucuz tekstil ürünleri satılıyor artık. Ama şehirde ne oldu? Oradaki fabrika kapandığı için işsizlik oldu, göç oldu, yoksulluk oldu, sosyal bir çöküş oldu. Ricardo'nun modelinde şehir yok, insan yok, sadece rakamlar var. Dediğim gibi daha acımasız. Ricardo'nun teorisi şunu varsayıyor, kaybeden sektörün işçisi hızla yeni sektöre geçer. Yeni beceri kazanır, yeni iş bulur. Gerçek dünyada ise insanlar makine gibi kendini resetleyemez yani. 45 yaşında bir işçi düşün, işte fabrika kapandı, işten çıktı. Nerede iş var artık? Yazılım dünyası burada büyüyor. Gideyim yazılımcı olayım. Artık böyle bir şey olamaz yani. Kapanan fabrika bir gecede teknoloji merkezine dönüşmez. Yani geçiş sancılı olur. İşte modern siyasetin doğduğu yer burasıdır. Serbest ticaret büyüme getirir ama aynı da popülizm üretir, milliyetçilik üretir, bizi mahvettiler duygusu üretir. Bugün Amerika'da, Avrupa'da yükselen korumacılık dalgası Ricardo'nun cevaplayamadığı sorunun cevabıdır. Kim kaybeder? Ve ironik olan şudur, bugünkü dünya serbest ticaret savunur ama güçlü ülkeler kendi kritik sektörlerini gizlice korur. Tarım sübvansiyonu uygular, çift teşvik uygular, savunma sanayi korunması uygular. Yani perde arkasında Ricardo uygulanır. Ama tam olarak değil. Bu bölümün özeti Ricardo haklıydı, toplam pasta büyür. Ama eksikti, pastanın kime düştüğü siyasetin konusudur. Ricardo'ya göre ekonomide 3 aktör vardır. İşçi, sanayici ve toprak sahibi. İşçi çalışır, sanayici yatırım yapar, toprak sahibi sadece bekler. Ve asıl problem burada başlar çünkü toprak sahibi üretmiyor, risk almıyor, teknoloji geliştirmiyor ama zaman içinde en fazla kazanan o oluyor. Nasıl? Çünkü toprak üretilemez. Fabrika kurabilirsin, makine yapabilirsin, insan yetiştirebilirsin ama yeni toprak yaratamazsın. Arz sabit. Şimdi karşısına ne koyuyorsun? Nüfus artıyor, şehirler büyüyor, sanayi genişliyor. Herkesin şuna ihtiyacı var, yaşayacak alan. Fabrika arsası, depo alanı, mağaza yeri. Talep sürekli artıyor. Ama toprak aynı. Ne oluyor? Fiyat yükselir. Çünkü arzu yükselemiyor, talep artıyor. Ne olur? Fiyat yükselir. Kira yükselir. Ricardo burada çok net. Bu yükseliş toprak sahibinin zekasından değil. Toprak sahibinin çalışkanlığından hiç değil. Toplumun büyümesinden kaynaklanıyor. Yani biri çalışıyor, bir başkası kazanıyor. Ricardo bu yüzden rant kelimesini kullanıyor. Rant üretmeden elde edilen gelir. Bir binayı düşün, sahibi hiçbir şey yapmıyor ama her ay kira alıyor. O binanın değerini artıran kim? Mahallede açılan bir metro, çevrede açılan okul, şehrin büyümesi, nüfusun artışı. Yani toplumdan dolayı değeri artıyor. Ama kazanç kime gidiyor? Binanın sahibine. Ricardo'ya göre bu çok tehlikeli çünkü rant büyüdükçe sanayicinin kârı sıkışır, işçinin ücreti baskılanır. Neden? Çünkü herkes artan kirayı ödemek zorunda kalır. İşçi maaşının büyük bir kısmı kiraya verilir, şirket ofis kirasını karşılamak zorunda kalır. Sonuç olarak da ekonomideki artı değer üretkenden toprak sahibine akar, sessiz bir transfer oluşur. Bugüne gelelim konut fiyatları patlıyor, arsası olan zenginleşiyor, ev olmayanın ev hayali bile kalmıyor. Gençler şunu söylüyor, çalışıyorum ama ev alamıyorum. Ricardo 200 yıl önce bunu tarif etti. Arsa balonu, kira krizi, şehir merkezlerinin boşalması. Zengin gettolar, yoksul çeperler. Hepsi rant ekonomisinin sonucu. Ricardo aslında şunu söylüyordu, bir ülkede rant ne kadar büyükse o ülke üretimden o kadar kopar. Çünkü en karlı iş üretmek değil, toprak tutmaktır. Bu da ekonomiyi tembelleştirir. İşin daha çarpıcı tarafı bu fikir Karl Marx'ı derinden etkiliyor. Marx'ın sömürü kavramının arkasında Ricardo'nun rant analizi vardır. Yani Ricardo sosyalist değildir ama sosyalizmin teorik taşlarını döşemiştir. Bu bölümün kilit cümlesi Ricardo'ya göre toplum çalışır, toprak sahibi zenginleşir.
Ricardo çok nettir. İşçi ücretleri uzun vadede minimumda kalır. Sebep de nüfusun arttıkça iş gücünün artması, arzın artmasıyla da ücretler düşer. Mesela işte ben finansçıyım. Benim bölümlerimle iktisat, işletme vesaire, ekonometri falan sayarsın. Hepimizin yaptığı işler aynı. Çok fazla mezun var, çok fazla işsiz var. Bu da doğal olarak yeni bir mezun bir kişi için giriş ücretini düşürüyor. Çünkü niye seni almasa bir başkasını alır. İnsan sayısı yüksek ama iş aynı. İş sonuçta yeni işler üremiyor. Bu yüzden de doğal olarak ücreti düşük kalıyor. Şimdiki mantıkla aynı. Bu bakış soğuk, mekanik, merhametsiz ama şeffaf. Yani aslında burada Ricardo duygusal davranmıyor. Günümüzün değerlerine daha yakın konuşuyor. Belki de o zamanlar için çok böyle katı görünüyor olabilir, çok merhametsiz görünüyor olabilir ama ne yazık ki günümüzde artık bunlar günümüzün normali gibi görünüyor. O yüzden de çok haksız göremiyoruz Ricardo'yu. Bu tarz içerikleri seviyorsan beğenip abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.